Merhaba, Tupperware'in son ürünlerinden bir tane alet aldım. Bu elektriksiz mutfak robotu gibi bir şey, yani sebze doğrayıcı. Şimdi ben bunu tanıtmak için yayınlamıyorum. Kendim parasını verip aldım ve ilk kez kullanmayı deneyeceğim. Eğer işe yarıyorsa sizler de siparişini verirsiniz. Bakalım, deneyelim, sebzeleri ne ölçüde nasıl doğruyor, gerçekten pratik mi görelim. Alet bu şekilde. Şu bıçaklarının koruyucuları, hani kullanmadığımızda riskli olmasın diye takılıyormuş. Şu şekilde. Buraya kadar elektrikli mutfak robotuna benziyor zaten. Bunun tepesini ben makineye atmak isterim. O yüzden yıkarken şuradan şu kırmızı kısımla beyaz kısım ayrılabiliyormuş. Ve sonra aşağı kısmı çevirmek de bu şekilde yapılıyormuş. Şimdi sebzeleri koyacağım ve deneyeceğim. Bir de şöyle bir uyarı yaptılar. Bunu çekerken tam yere paralel çekin dediler. Hani böyle dik açıyla ya da aşağı doğru çekmeyin. Aşağı doğru çekince buradan ipi zamanla yıpranır dendi. O konuda da bilginiz olsun. Şimdi sebzeleri koyup deniyorum. Şimdi biraz maydanoz koyuyorum içerisine. Çok mu koydum bakalım, bilmiyorum. İlk kez kullandığım için. Şunun gireceği yer zaten yandan gözüküyor, bakın. Şurada bir tırnak var. Buradaki girintiyi buna sokuyorum. Valla bence daha maydanozlar bütünlüğünü koruyor. Biraz daha yapalım. Evet. Hızlı hızlı çok sefer yapınca güzel oluyor gerçekten. Bakın. Bayağı iyi. Ben şimdi hazır bunları denemişken kısır yapacağım bu yeşilliklerle. Aldığım kişi bana bunu nerelerde kullandığını söyledi. Mesela şöyle de yapıyormuş. Tek başına canı cacık çekti. Yoğurdunu koyuyormuş, salatalığını koyuyormuş. Hop karıştırıyormuş, cacık halinde çıkıyormuş. Onu denemedim tabi. Çünkü bana tek kişilik cacık da iş görmez. Evde çocuk var. Gayet iyi. Şimdi dereotu yapacağım. Önce bıçağını koyalım. Yani dereotu doğradı ama o kadar da değil gibi, ama fena değil. Yani biraz daha böyle sapın üst kısımları olanlar kalıyor. Hani saplarını kıymıyor. O yüzden iyice ayıklayıp koymak lazım. Onun dışında şu şekilde dereotlarını da kıydı.
Şimdi gelelim salatalık denemesine. Şöyle üçer parçaya bölüp koydum. Evet. Oo, gerçekten müthiş. Hani dilim dilim istemiyorsanız, kıysın istiyorsanız güzel. Hani salatayı koymak için çok ufalanmış salatalık ama cacıkta, kısırda iş görür. Şimdi son denemeye geldi sıra. O da taze soğan. Bunu da güzel doğrarsa artık bayağı kullanışlı demektir. Çünkü mutfak robotları, bende küçüğü var üstelik. Minik olmasına rağmen böyle az az miktar şeyler için kullanılmıyor. Hani ben de üşeniyorum. Bu kolaylık olabilir. Salatalık ve taze soğan da ilk çekişte bir direnme oluyor. Orada zorlamayıp hafif geri bırakıp tekrar çektim ben. Hani bilmiyorum, zorlasaydım zarar görür müydü alet? Taze soğandaki başarı... Şöyle diplerdekileri daha iyi yapmış. Üstlere doğru çok doldurduklarımı pek yapamamış. Demek ki içini çok doldurmayacağız. Şöyle içini biraz azaltıp bir tur daha çevireceğim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bunun avantajı şey de olabilir tabii. Pikniğe vesaireye gittiniz, hemen orada bir mangal yapılırken siz de salata yapacaksınız falan gibi. İşe yarayabilir. Benim ev bahçeli olduğu için pikniğe gidip mangal yakmıyorum ama hani bir fikir. Bu arada biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada bu sene çok fazla orman yangını oldu. Hepimizin içi yandı. Lütfen yeşillik alanlarda, belediyelerin size ayırdığı özel barbekü alanları dışında lütfen mangal yakmayın. Gayet güzel. Taze soğan, maydanoz, dereotu, salatalık bu şekilde 5 dakikada doğranmış oldu. Gayet güzel, incecik kıyıldı. Evet, aleti tavsiye ediyorum.